Kasım ayı çok mistik bir ay. Dikkat etmemiz gereken konu. Özellikle de Kasım ayının ilk yarısında, hele Dolunay'da, duygusal açıdan Venüs'ün çok krizli açıları var. 7-30 Kasım arasında Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Yani Venüs Akrep Burcu zaten ilişkiler için önemli bir eşiktir. Bir de retroya denk geldi. Bu da şu demek: toksik bir ilişki içindeysek o toksiklik artık bizi boğmaya başlayabilir. Bir sır perdesi kalkıyor. Hakikatin er ya da geç ortaya çıkacağı bir retro bu. Balık, Başak, Yay, İkizler. Daha çok etkilenebilirsiniz. İlişkiler konusunda en çok karar vermesi gereken burç yükselen Teraziler. Bu ay özellikle Merkür Retrosu boyunca, yani ayın sonuna kadar aslında ruhsal mağaramıza çekileceğiz. Merhaba, Kasım ayına dair notları almaya başlayabiliriz. Merveciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen Kasım ayına dair daha ilk günlerden öngörülerin, yorumlarınla başlayalım. Başlayalım. Şimdi Kasım ayı çok mistik bir ay. Bunu iyice açacağım zaten. Son yıllarda neredeyse gördüğüm en mistik, olumlu anlamda mistik ve ruhsal enerjisi yoğun aylardan biri ve bunun belli zamanlarında bu enerji daha da artacak. Birçok gezegenin retro ve durağan harekete geçtiği, demek ki enerji dengelerinin çok değişeceği bir ay bizi bekliyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığımız bir çağda yaşıyoruz. Retrolar aslında biraz da bence o hayat temposunun da biraz yavaşlamasını sembolize eden ve bizi hatırlatan ve özellikle retro içe dönüş demek olduğu için kendimizi de bir hatırlamamız. Hani ne yapıyorum ben? Hani an bilinci, farkındalığı sağlayan enerjilerdir aslında özünde. İlk 3 gün Mars Akrebin son derecelerinde gezecek. Şimdi son dereceler her zaman tehdit demek değildir ama dikkatli olmamız gereken enerjileri gösterir. Bu da şu demektir: eğer bir şeyi çok iyi planladıysanız, bütün stratejiyi kurduysanız, her şeyde hakimseniz eğer, bir şeye son darbe indireceksiniz ya da son noktayı koyacaksınız, işte başlat tuşuna basacaksınız. Retro başlamadan bence 5 Kasım'da da Dolunay olduğu için 1-4 Kasım arası bu işlemleri yapabilirsiniz. Hem retro enerjisinin hani öyle böyle yavaşlatıcılığı vardır, ona yakalanmamış olursunuz. Hem de Mars'ın güçlü olduğu bir pozisyon kullanmış olursunuz. O yüzden ilk tavsiyem bu. Ama şunu unutmayın, 3 Kasım gibi özellikle zaten Venüs'ün ayın ilk 10 gününde açıları böyle biraz yangın yeri. İlişkiler konusunda hani nasılsa retroda barışırız, her şey çok güzel olur diye düşünmeyelim. 5 Kasım'a kadar biterse biter. Lütfen retroya bel bağlamayalım. Bir şeyi gerçekten bitirecekseniz bitirin. Bitiremeyeceğim diyorsanız bekleyin. Bu mesela zararlı alışkanlık bırakmak için de geçerli. 4 Kasım'a geçtiğimizde Mars Yay burcuna geçiyor. Şimdi Mars Yay, dünya astrolojisi olarak bakarsak aslında en fanatizmin maksimize olduğu, özellikle de inançlar, yeni inançlar, düşünsel inançlar, düşünce kalıplarının çok radikalleştiği ve kutuplaşmanın çok arttığı bir enerjiyi gösterir. İnanç savaşçısı anlamına gelir, bu bir. İkincisi, Mars Yay bize neyi de öğretir? İnsanlar, yay bilgelik demek. Bir şey öğrendiğimizde özellikle ilk başlarda çok heyecanlı oluruz. Ve onu hemen insanlarla paylaşmak isteriz. Hatta bazen de ne isteriz? Bakın ne kadar çok biliyorum bölümüne geçeriz. Bu da yayın daha kibirli bölgesidir. Hani bakın ben çok iyi biliyorum, siz az biliyorsunuz. Bilgi kibri dediğimiz şeyi de aştığımızda artık daha nötr bir alana geçip illa kendi haklılığımızı ispatlamak yerine kendi yapacağımızı yapıp kalan insanların da hani kişilerin de fikirlerini saygılıca, değil mi? Senin fikrin kardeşim deyip çatışmadan kaçmayı ve artık kendi yolumuzu çizmeyi ya da birilerinin negatif eleştirisinden, osundan busundan etkilenmemeyi öğrendiğimiz bir süreçtir. O yüzden fanatiklikten başlar ve bilgeliğe gider aslında. Bilgelik demek ya da bir şey yapmak demek her zaman baskın, sürekli konuşmak değil, bazen çoğunlukla dinlemek ve gözlemle ilgilidir. Ve bu ay gözlem için çok uygun bir ay. O yüzden de birazcık sessiz kalıp biraz izlemeyi öğrenirsek, dinlemeyi öğrenirsek bu ayı çok daha iyi geçiririz. Dünya siyaseti açısından yine böyle abuk sabuk demeçler, yine inançların sömürülmesi, çok radikalize, hatta savaş çırtkanlığı ya da kavga, provokatif enerjiler görürüz. 5 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunay var. Burası Merkür Retro'dan ve o tüm durağanlı gezegenlerden önceki son duraktayız.
Hı hı. Şimdi zaten dedim 4 Kasım'a kadar işinizi gücünüzü retrodan önce bitirmek için fırsat. Dolunaylar bir şeyleri size net gösterir. Hele boğa sabit bir burç olduğu için tamamen net gösterir. Bu da neyi gösteriyor? Artık önünüze bir şey geliyor. Eksisi artısı her şey belirgin ve tarafsız gözlem yapın. Hemen bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Retro size zaten sarı ışık, kırmızı ışık bekle diyor. Ama o sırada yapacağınız gözlemler, eğer hemen eyleme geçmeyip oradaki olay akışını değiştirmek yerine bu şöyleymiş, bu böyleymiş, bunun etkisi bende buymuş derseniz özellikle Aralık ayında çok daha doğru kararlar alabilir ve çok faydanıza olacak şeyler yapabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken konu. Özellikle de Kasım ayının ilk yarısında, hele dolunayda duygusal açıdan Venüs'ün çok krizli açıları var. Yani bunu da dürüstçe söyleyeyim. O yüzden ilişkilerde ince çizgiler içinde olacağız. Bir şeyleri eğer sırf blöf için, sırf egonuzu tatmin etmek için kırıp dökmeye çalışırsanız iyi olmayan sonuçlar alabilirsiniz. Yani o yüzden lütfen dikkatli olun derim. 7-30 Kasım arasında Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Yani Venüs Akrep Burcu zaten ilişkiler için önemli bir eşiktir. Bir de retroya denk geldi. Bu da şu demek. Şimdi Venüs Akrep Burcu'nda astroloji kurallarına göre asaleten düşük dediğimiz bir konumda. Hani bu lafı çok sevmiyorum ama demek ki ne demek? Daha gölgeli bir enerji bu. Bu da ne demek? Eğer toksik bir ilişki içindeysek o toksiklik artık bizi boğmaya başlayabilir. Siz belki ona katlanıyordunuz. Kendiniz de o döngünün içinde olsun, seviyorum, işte olsun, alışkanlık bir şey diyordunuz. Bu iş ilişkisi olur, gönül ilişkisi olur, her şey olabilir. Ne yapalım, böyle gelmiş böyle gider dediniz ama iki şey olacak. Bir, Venüs Akrep o süreci daha da toksikleştirebilir ve artık hani nefes alamıyorum, karbon monoksit oranı fazla oldu diyebilirsiniz ve oradan kaçmayı seçebilirsiniz. Ya da Merkür Retrosu sizi geriye doğru düşünmeye zorlayacağı için belki unuttuğunuz ya da unutmayı seçtiğiniz diyeceğim eski olaylar, özellikle negatif olaylar, o bana böyle yapmıştı, ben öyle düşünmüştüm. Belki de toydum o sırada, anlamadım ya da anlamamak istedim ama deyip tak 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 bütün kareler gözünüzün önüne gelerek aslında ben bunları yaşıyormuşum diyerek bir çıkarıma da gidebilirsiniz. Merkür Retro artı Venüs Akrep bence çok ilginç bir dönem. Venüs Akrep de çok mistik bir enerjidir. Özellikle kadınlar, dişiler için Venüs zaten önemli. Akrep'te böyle daha pelerinli ve siyah makyajlı bir hale geliyoruz. Daha mistik ve böyle gizemli bir enerji oluyor. Sümer mitolojisinde İnanna kendisi hani ışık, aydınlıkla, savaş ve aşkla özdeşleştiren bir tanrıçadır. Ve bir gün yer altına inmeye karar verir. Bu çok sembolik bir anlamdır aslında. Ve onun bir kız kardeşi var, Ereşkigal. O da yeraltının kraliçesi ve karanlığın, hani daha dark, gölge bir enerjinin sembolü. Ve onu görmeye gider. Ama öyle onu görmeye gitmek kolay değildir ve orada çok özel bir sembolizm vardır. Her bir kapıdan geçip aşağı inebilmek için İnanna'nın üstündeki bir kolyesini, bir eşyasını, finalde çırılçıplak kalana kadar her şeyini çıkarması gerekir. Biz de bu ay derinliklere, yer altına inebiliriz. Ve o yer altına inmek kötü bir şey değil. Karanlıktan korkmazsak eğer, ki korkacak bir şey yok aslında. Çünkü göreceğiniz şey kendiniz olacaksınız aslında. Ne olacaktır? Kaçtığınız yönlerinizle yüzleşeceksiniz. Belki o karanlıkta unuttuğunuz bir yönünüzü hatırlayacaksınız. Akrep enerjisi olduğu için ıslah ve arınmadan bahsediyoruz. Bu yüzden nedir? Bir, bedeninizi temizleyebilirsiniz. İşte detoks yaparak, oruç tutarak, zaaf, ruhsal kangrenler, sizi takılı bırakan şeyler için ya da auranızdaki o, inanıyorsanız bu herkesin farklı, kimine göre nazar, kimine göre negatif enerji, onları temizlemek için ritüeller yapabilirsiniz. Reset atmaya çalışıyoruz. Daha iyi bir forma sokmaya çalışmıyoruz. Temizlemeye çalışıyoruz. Fabrika ayarlarını döndürmeye çalışıyoruz. Ve bunun için mesela tuz da kullanabilirsiniz. Hem vücudunuz için hem eviniz için. Tuz bir arındırıcıdır çünkü. Ve patchouli, sandal ağacı, gül ağacı, yasemin gibi yağlar yine bu enerjiyi yükseltir ve temizliği arttırır. Tek bir notum, sonbahardayız, havalarda kapandı. Eğer modunuz düşükse ve daha depresif hissediyorsanız bu saydığım yağlar yerine daha canlandırıcı olan bergamot, neroli, biberiye, mandalina gibi yağları difüzörde, buhurdanlıkta kullanırsanız iyi olur. 10 yıldır giymediğiniz ama o çok güzel duran ve bir gün tekrar x small neyse o bedene düşeceğim
umuduyla beklettiğiniz o kıyafetle artık vedalaşmalısınız. Kullanmadığınız ve size hizmet etmeyen bir eşyayı önce göndermemiz gerekiyor. Neden? Çünkü biz daha bir eşyayı gönderemiyorsak, materyale bu kadar bağlıysak ruhsal anlamda insanı nasıl çıkaracağız, alışkanlığı nasıl çıkaracağız? Arada yeme hata gibi, tatlı krizi gibi insan kriziniz olabilir. Çünkü enerji bizi geriye doğru çekiyor. Bu bağlamda hani aslında bir zamanlar nasıl diyeyim, hani ayrıldığınız dönem ve sonrasında lanetlandığınız kişi bir anda çok badem gözlere ve bir anda muhteşem bir kişiliğe sahip olmuş gibi gelebilir size. Ay ne güzel günlerde, ay ne kadar mutluyduk. Filmin bütün hepsini izlemenizi, sadece hani o filmin 30 saniyelik Reels'ına bakmamanızı öneriyorum. Aşırı bir duygusal ataklar gelebilir. Sakin olmakta fayda var. İlişkilerde de 19 Kasım'a kadar sakin durun. Çok kritik bir şey yapmayın diyeceğim. 25-30 Kasım arası çok daha pozitif enerjiler var. Hani buraları ben daha olumlu görüyorum. Tabii ki retroda barışanlar, kaynaşanlar, hani sorunları çözenler de olacaktır. Özellikle onlar bence ayın 3. 4. haftası daha bunları yaşama ihtimalleri daha fazla. 8-9 Kasım günleri arkadaşlar Merkür durağan konumda. Merkür durağan konumdayken hep aynı uyarı yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Bir konudan %100 emin değilseniz lütfen o şeyi yapmayın. Bekleyin, retroda yapın daha iyi. %100 eminseniz yapıştırın gitsin. Hani şey de hurafedir. Kesinlikle. Hani durağan çok kötü bir şey, sakın kullanmayın. Yok, eminseniz harika olacak diyorsanız yapın tabii ki. 8 Kasım'da Uranüs son kez retro konumda Boğa burcuna geri dönüyor. 84 senelik bir döngüsü olduğu için Nisan 2026'da tekrar ikizlere dönecek ve bir daha biz boğa görmeyeceğiz. Bu çok önemli bir şey. Ve Uranüs önümüzdeki aylarda, bu bir günlük etki değil tabii ki, tüm bu anlattığım şeylere ek olarak da şunu soruyor. Doğru hayatta mısın? Doğru düzende misin? Doğru ekosistemde misin? Ve ben de diyor Uranüs, bazen senin hiç beklemediğin anlar ve olaylarla bunu sorgulamanı sağlayacağım diyor. Kalıpları kırmak iyidir. Uranüs boğada bunu destekler. Özellikle de kendi işini kurmak isteyen, kendi yolunu çizmek isteyen insanlar için olumlu bir enerjidir bu. Ve törenlerle 9-30 Kasım'da Merkür Retromuz başladı. Yaydan Akrep Burcu'na doğru dönecek ve bu çok önemli. Merkür Retrosu'nda hani etkilenecek burçları söyleyeceğim ama kim olursanız olun, hangi burçtan olursanız olun, en önemli özelliği yaydan akrebe gittiği için hakikatin er ya da geç ortaya çıkacağı bir retro bu. Yani gerçekler çıkıyor. Ya bazen önünüze düşecek, yani siz hiçbir şey yapmayacaksınız, ya da dedektifliğe soyunacaksınız ve bulacaksınız. Yani önünüze gelecektir bu. Yaydan akrebe olduğu için ikiye bölüyorum açıkçası. Ayın ilk 2 haftası diyelim biz. Dikkat etmesi ve hani meşhur retro yan etkileri diyoruz ya, işte gecikmeler, engellemeler, aksilikler, bir şeylerin blokajlı gitmesi. Ayın ilk yarısında özellikle değişken gruptaki arkadaşlarımız, yani balık, başak, yay, ikizler daha çok etkilenebilirsiniz. Çok doğaldır. Çünkü o enerji sizi zaman zaman zorlayabilir. Bu sebepten ötürü de lütfen hani hiçbir işi son ana bırakmamaya, nasılsa hallolur dememeye özen gösterin. Hep böyle bir zaman varjıyla hareket edin. Ya da birine mail attınız, WhatsApp'tan da yazın ben size mail attım diye. Yani ne olur ne olmaz. Yani bu tarz şeylere dikkat seyahatlerde. Ya da ifadeler. Belki çok doğru bir şeyden bahsediyorsunuz ama belki de onu o kadar da doğru anlatmamış olabilirsiniz. Haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve ayın ikinci yarısında ise grup değişecek. Bu sefer sabit grup daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü akrebe dönecek Merkür Retrosu. Yani sabit grup dediğimiz boğa, akrep, aslan, kovalar, yani haritasında etkisi olan herkes dikkat etmesi gerekiyor. Onlar da tamam, ilk saydığım şeylere dikkat etsinler ama şuna da dikkat etmelerini öneririm. Bunlar sabit burç. Yani nedir? Bir şeyleri değiştirmekte, kendi olumlu ya da olumsuz, bazen zorlanabilen burçlar. Daha esnek olmaları gerekiyor. Yani bir şey tıkandı mı? Yani o kapıdan geçemiyorsunuz. Kapıda sorun var. Israrla hani zili kırana kadar basmak yerine başka bir kapı arayın. Ya da gidin, yani başka bir yol bulunur. Yani size başka bir fırsat çıkar. Özetle tutturmamak gerekiyor. Bir şey o an olmuyorsa, sıkışıyorsa, blokeyse bırakın dağınık kalsın. Sonra sistem, yani belki hatta sistemin onu size kitlemesinin bir sebebi de olabilir. Bu Merkür Retrosu boyunca, yani ayın sonuna kadar aslında ruhsal mağaramıza çekileceğiz. Platon'un da mağarası vardır. Hazreti Muhammed de Hira
Dağı'nda çekilmiştir inzivaya. Yunus peygamber bir karanlıkta balığın karnındadır. Yani bunlar çok önemli bir mesajdır ve hep insanın kendi içine dönmesini sembolize eden, kendisiyle yalnız kaldığı anları ve sessizliği temsil eden anlardır. O yüzden kimi zaman sessizce belki de insanlardan biraz uzaklaşıp yalnız kalmak, dua etmek, okumak ve ruhsal çalışmalarınıza daha çok materyal dünyadan biraz kopmak size çok iyi gelecektir ve her şeyi analitik düzlem çok sevmekle birlikte kendim de her şeyde analitik düzlem değil, sezgi kanalı diye de bir şey var. İçgüdüler de var ve onlara kulak vermeniz size çok daha iyi gelecektir diye düşünüyorum. Dinleme ve gözlemin çok önemli olduğu bir ay ve eğer bunu yaparsanız size hem kişisel olarak hem ruhsal olarak faydası olacak bir ay var. Hem 3. ve 4. hafta terapi almak için, psikolojiyi temsil ettiği için çok iyidir. İnanıyorsanız önceki hayatlar, atalar, kökler gibi bilinçlere ulaşmak ve orayı anlamak için çok iyidir. Ben okültte kafayı kıracağım, daha da öğreneceğim diyorsanız yine çok iyidir. 10-11 Kasım'da Jüpiter durağan konumda. Dünyaya geri dönelim. Materyal dünyadayız bu sefer. 10-11 Kasım günleri Jüpiter parapulu temsil eden gezegen olduğu için finansal konularda %100 emin değilseniz lütfen risk almayın. İşlem yapmayın. Beklemede kalın. Bir de duygularınız çok olumlu ya da olumsuz, abartılı noktalara gidebilir. O biraz yanıltıcı bir etki olabilir. 11 Kasım'dan sonra Jüpiter Yengeç'ten retroya dönecek ve bu aslında tüm anlattığım Merkür Retro'daki konularla ilgili bize destek de olacak aslında. Film çok hızlı ilerledi ve belki biz o filmi takip edemedik. Yani kendi hayat öykümüz, yaşadıklarımız şu dönemde diyelim. Film duruyor, geri sararak izlemeye başlıyoruz. Yani zihnimizi de geri giderek, anları değerlendirerek, belki bir dostumuzla sohbet ederek, belki psikologla, işte astrologla konuşarak ama bunlar o kaçırdığımız kareleri de bulmamızı sağlayacaktır. Ve yengeç atalar demektir, köklerimiz demektir. O yüzden herkese tavsiyem kendi soyunu, doğduğu toprakları ve annesinin, babasının, hani anneannesinin hatta hani o kökenlerindeki hikayeleri, iyi kötü olayları, dersleri, sembolleri, belki ritüelleri öğrenmeleri ve hatta uygulamalarını öneririm. Çünkü onun iyileştirici bir gücü var. 20 Kasım günü çok önemli bir gün. Onu söylemeden edemeyeceğim. Uranüs Neptün 60'lığı var. İlhamla Merkür Retro'yu iç içe geçiren bir şey. Tam da o gün yeni ay var. 19 Kasım'da kullanabilirsiniz. Bu arada aynı zamanda o da çok güçlü bir gün. Bence ne retrodan ne yeni aydan korkmayın. Uranüs Neptün ikilisi çok ilham verici ve güçlü bir enerjiyi temsil eder. Ve bize demek ki o mağaramızda, karanlığımızda uyuduk ya da düşündük. Artık bir ışık sızmaya başlıyor ve gözlerimizi yavaş yavaş açmaya başlayacağız. Açıları çok güzel. O yüzden de retroda bence ayın en büyük fırsat ve şans bölgesindeyiz kafadan. Yeni aydan sonra 24, 25, 26 hatta pardon 23, 24, 25, 26 Kasım günleri süper etkiler var. Bir şey de başlatabilirsiniz. Yarım kalan etkiyi de tamamlayabilirsiniz. Artık çıkışa hazırız. Yani uyanmaya hazırız diyebiliriz. 22 Kasım'da Güneş Yay burcunda yani ateş elementine geçiyor. Ayın sonunda dikkat etmemiz gereken 28-29 Kasım günleri Merkür tekrar duran konumda. Aynı uyarıyı tekrarlıyorum. Emin olmuyorsak bir şeyleri yapmayalım, bekleyelim. Zaten 30 Kasım günü artık Merkür Retro bitecek. Ve o aynı gün yine 30 Kasım'da bunu Aralık'ta konuşacağız ama Venüs Yay burcuna geçecek. Bakın hani görüyorsunuz gezegenler akreplerden yaylara dönmeye başladı. Evet. Bu da neyi gösteriyor? Kasım daha işte o içe dönük, bizi tefekküre sokan derin bir enerjiyken Aralık daha ateşli. Ve ateş nedir? Hareket demektir. İlham demektir. Hani o Kasım'daki tohum çimlenince Aralık'ta çok güzel çiçek açabilir anlamına gelir. Kasım'da fikri olarak bazı tohumları ekeceğiz. Belki de Aralık'ta biçeceğiz. Ne dersin? Aynen öyle. Burçlar için kısa kısa eklemek istediklerin var mı Merveciğim? Var. Yükselen dinlemeyi yine tercih edelim. Her zamanki gibi öyle söylüyorum. Bilmiyorsanız Güneş burcunuzu dinlersiniz. Şimdi bu ay koçlarda özellikle hani retro, yeni ay, dolunay hepsinde paket halinde baktığımızda en önemli konunun sakinleşmek olduğunu görüyoruz. Ki koç çok aktif bir burç, hareketli bir burç. Enerjisi yüksek, hatta biraz sabırsız bir burç. Ama bu ay yayında da söylediğim izlemek, dinlemek, gözlemlemek gibi konuları uygularsanız
gerçekten avantaja geçersiniz. O yüzden ilk hamleyi önce siz yapmayın derim. Her zaman bekleyin bu ay en azından. Finans ve yatırımlar konusunda özellikle de ayın 3. ve 4. haftası retroda bir olsa dahi avantajlısınız. Ya da umudu kestiğiniz ya da yarım bıraktığınız bir iş, güç, yatırım gibi konular size fayda sağlayabilir. Böyle bir durum olacak. Ve bu ay bence en maneviyata dönmesini tavsiye ettiğim burçlardan biri Koç. Yani tabii ki dünya işlerini öyle bırakamıyoruz, öyle bir dünya yok. Ama biraz daha bu konularla, ruhsal temalarla kendi iç dünyanızla ilgilenirseniz orada çok güzel bir şey keşfedebileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Ve boğa, yükselen boğalar bu ay oldukça önemli etkiler alacaklar. Çünkü neden? Bir kere burçlarında dolunay var. Yani bir. İkincisi zaten zıt burçlarında bir yeni ay var. Merkür retroları onları doğrudan etkiliyor. Özellikle bu ay ilişkiler konusunda en çok karar vermesi gereken burç boğalar. Ve şunu söyleyebilirim. İki olasılık var. Bu biraz sizin ilişkinize bağlı. A, yayında anlattığım üzere eğer çok toksik ve giderek sıkıntıya giren bir ilişki varsa o şey bitebilir arkadaşlar. Ama iyiye giden, belki çözülmesi gereken bir iki şey olan bir ilişki ise de toparlayıp boyut atlama şansı vardır. Ama ay boyunca lütfen ben sen dengesini, alma verme dengesini bozmayın. Yani herkes ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani o dengeyi değiştirmeyin lütfen. Çünkü öbür türlü sizi sıkıntıya sokabilecek bir tesir oluşabilir. Buna dikkat edelim. Ve yükselen ikizler enerjisini, burcuna bakarsak eğer ruhsal enerjisi yine oldukça yüksek bir tesir alacaklar yeni ay ve dolunaylardan ve sizin önünüzdeki sır perdesi kalkıyor arkadaşlar. Yani hakikaten sizden saklanan bir şey varsa, belki bir yalan, belki bir kıvırma ya da söylenmeyen bir şey bu ay önünüze çıkacaktır. Burada da size yine tavsiyem hava grubu olduğunuz için böyle bir şey öğrenir öğrenmez agresif bir şekilde ya da hızlı bir şekilde reaksiyon vermemeniz, beklemeniz. Biraz daha bekleyin, ayın sonunu bekleyin. O zaman hamlenizi yapın. Çok daha başarılı olabilirsiniz. Çok daha olumlu etkiler kazanabilirsiniz. Hatta krizden fırsat çıkarabilirsiniz. Dikkat alanınız sağlık. Spor, diyet, egzersiz, yarım bıraktığınız ve bir türlü tamamlanmayan özellikle de diyet gibi konular için avantajlısınız. Ama sıhhat konusunda özellikle de yıllık kontrol, check-up gibi şeyler varsa bu dönemde ertelememenizi öneriyorum. Ay bana bir şey olmaz, ben çok iyiyim demeyin. Yükselen yengeç bu Kasım ayındaki enerjilerde bence en olumlu etkiyi alan burçlardan biri açıkçası. Retro size yarayacak, onu söyleyebilirim. Çünkü burçlar sizi orada hani akrep başta olmak üzere destekliyor. Demek ki yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bir konuda belki de araya bir şey girdi, talihsizlik oldu, o oldu, bu oldu, küstünüz, yapmıyorum dediniz. Bıraktınız o konuyu. Tekrar başlayabilirsiniz. İlişkilerde tek gönül ilişkileri değil, bir sürü şeyde tamirat gelebilir. Ve size tavsiyem mesela uzun süredir, yıllardır görmediğiniz ama sevdiğiniz insanlar olabilir. Küslük şart değil. Onları tekrar görmeniz, tekrar bağ kurmanız, köklerinize gitmeniz ve retro dönemde özellikle de yeni insanları tanımak yerine geçmişinizle, atalarınızla, soyunuzla ilgilenmek size çok daha iyi gelecektir. Ve kendi içinize kapanıp belki şiir yazacaksınız, belki yazı yazacaksınız. Bunlar da size çok iyi gelecektir. Lütfen dışa vurum yapın derim. Yükselen Aslan'a geçecek olursak. Bu ay kariyer ve hayat yolu konusunda gerçekten önemli ve güçlü yeni ay ve dolunay alacaklar. Bu da ne demek? Yani belki iş değiştirmeyle ilgili, belki taşınmayla ilgili, belki ilişkilerinin gelecekleriyle ilgili bir karar. Şimdi burada şu ama önemli. Özellikle kariyer ve ilişkiler için eğer %100 eminseniz metroyu dinlemeden karar verebilirsiniz. Bir şey de olmaz. Ama konu taşınmaysa, mülk alım satımsa, bu tarz konularsa açıkçası içinize sinmeyen bir şey varsa aralığı beklemenizi öneriyorum. Çünkü burada retro bir kararsız enerji yaratıyor sizi. Diğer konular okey ama bu konulara dikkat. Ve bu ay bir değişim olacaksa, bir konu önünüze çıkacaksa, yani bu hatalı bir şey olduğu için değil, gerçekten hayat akışınızda gerektiği için oluyordur. O yüzden değişime direnmek yerine kabul etmek size çok daha iyi gelecektir diyebilirim. Ve yükselen Başak'a geçersek eğer, yükselen Başak özellikle şimdi ayın ilk 2 haftası özellikle Kasım'da yükselen Başak ne yapacak?
Retrolardan biraz etkilenecek. Doğruya doğru. Şimdi o yüzden de ki bir de seyahat aksında oluyor bu retro. Lütfen seyahatleriniz, resmi başvurularınız, işte yetişmeniz gereken bir şeyler varsa çok rica ediyorum son anda bırakmayın. Her şeyi çok iyi okuyun. Kafaya göre imza atmayın. Altındakileri de okuyun. Bir eğitime, bir faaliyete, hobiye, bir şeye başlamayı düşünüyorsanız hani parayı da peşin yatıracaksanız bir düşünün. Çünkü belki sonra bayacaksınız. Hani ona bir dikkat edelim. Olumlu taraftan bakarsak eğer ise şu da var. Bu evre hali hazırda bir konuda geliştiyseniz, kendinizi yetkin hissediyorsanız işte yeni bir sertifika almak, ustalaşmak gibi konularda hemen bu dakika bu ay başlayın demiyorum. Ama o konunun üstüne biraz daha çalışırsınız, biraz daha kendinizi geliştirirsiniz. O Aralık ya da Ocak'ta bunu yansıtırsınız dış dünyaya ve sizin için yeni bir süreç başlar. Biraz daha öğrenmeye, gelişmeye kendinizi odaklarsanız ilgilendiğiniz konuda fayda sağlayacaksınız. Ve yükselen teraziye bakarsak eğer, yükselen teraziler bu ay özellikle öz değerlerini, insan ilişkilerini çok sorgulayacakları bir aydalar. Olumsuz anlamda söylemiyorum, şu anlamda. Belki de bir süredir bir ya da birden fazla insana çok taviz veriyorlardı. Belki onları çok alttan alıyorlardı. Aman sürekli sorun çıkmasın diyorlardı. Bu ay içe döndüğünüz takdirde o alma verme dengesinde bir bozukluk varsa artık görebileceğiniz bir aydasınız. Ve bence bu çok önemli. Bunu gördüğünüz takdirde ne olacaktır? Artık insanlara gerçekten adil bir şekilde davranma şansınız olacaktır. Çünkü alma verme dengesi bozulunca biz bir anda kurban durumuna düşebiliyoruz. Bu çok önemli. Onun dışında finans ve yatırım konusunda retro olmasına karşın avantajlı olan gruptasınız. Saydığım o kariyer ve finansla ilgili tarihleri de ayrıca kullanabilirsiniz. Size avantaj getirecektir. Yükselen akrepler, evet bu ayın tabii ki en önemli etkilerini alan burçlardan birileri pek tabii ki. Yükselen akrep iseniz ya da haritanızda akrep vurguları fazlaysa bu ay insan ilişkilerinde onu da geçtim kendinizle ilgili çok büyük değişim ve dönüşümlerin olabileceği bir enerji içinde olacaksınız. Bence bunu çok iyi kullanın. Ve sapla samanı ayırmanız gereken, kimseyi idare etmek zorunda olmadığınız bir dönemde olduğunuzda lütfen unutmayın. Yani bir insanı seviyor musunuz, tahammül mü ediyorsunuz? Bence bunun arasındaki cevabı bulmak sizin için önemli olacak. İkili ilişkiler, gönül ilişkileri, insan ilişkilerinde gidenler olabilir, gelenler olabilir. Ama çok şunu söyleyebilirim. Büyük kararlar siz vermeyin, akışı izleyin, gözlemleyin. Davranışlarına göre karar verirsiniz. Yani siz kafadan hükmü kesmeyin bu sefer. Bırakın iyisiyle kötüsüyle bakalım. Çaba mı gösteriyor, hiç mi göstermiyor, ne yapıyor? Onu görüp ayın sonunda karar verebilirsiniz. Ama bilin ki bu ay sizin bireysel anlamda en mağaraya çekilmesi gereken ve en kendini bulması gereken burç. Ve bulabilir de. Zaten akrepler derinlikli bir enerji. O yüzden çok tavsiye ediyorum bu içe dönüş enerjisini ki Aralık'ta tekrar dışarı çıkıp çiçeklenme olsun. Ve yükselen yay. Yükselen yaylar da bu ay aldıkları etkiler sebebiyetiyle biraz o enerjilerini ve hareketliliklerini bir tık düşürmelerini önerdiğim bir burç olacak. Belki enerjilikleri sebebiyle hani çok içe dönmek, sakinleşmek sıkıyor olabilir. Kendinizi de sürekli zorlamayın ama haftada bir gün falan birkaç saat böyle bir ben saati yapın kendinize diyeceğim. Hani kendinizle ilgilendiğiniz, kendinizle tamamen iç sesinizle konuştuğunuz, çok sevdiğiniz bir şeyi okuduğunuz, izlediğiniz bir an olsun. Bu bir. İkincisi, bu ay size de bazı haberler gelebilir. Belki rekabetçi tipler, belki arkadan iş çeviren tipler, belki ikiyüzlülükler. Burada da aynı öneriyi yapacağım. Yay zaten çok atak bir burç, ateşin değişkeni. Hemen saldırı moduna geçmeyin. Lütfen bekleyin ve stratejik olun. Herkes sizin kadar dobra ve dürüst iletişim tarzına sahip değil. O yüzden bir soğuyun, bekleyin, ondan sonra iletişime geçin. Çünkü manipülatif bir enerji var. Ve o manipülasyonu doğru bir şekilde yönetirseniz kazanırsınız. O yüzden anlık hareketler olmamalı. Ve yükselen motoru biraz soğutsun yani öyle mi yaylar? Aynen. Daha hani sıcak sıcak üstüne hemen koşmak olmaz. Çünkü sıkıntı yaratacaktır gerçekten. Ve yükselen oğlağa bakarsak, yükselen oğlaklar özellikle Kasım ayında şöyle bir etki var. Çocuk sahibi olmak açısından
çok hayırlı etkiler alıyorlar. Tüm burçlar için de bu ay en doğurgan ve hayırlı enerji onlar da bu konuda. Halihazırda evladınız varsa onların geleceğiyle ilgili düşünmek, planlar yapmak ya da bir eksik problem varsa tespit edip aralıkta harekete geçmek ya da çocuğunuzla ya da çocuklarınızla sorun ya da bir iletişim problemi yaşıyorsanız bunu çözmek adına çok güzel bir etki var bir. İkincisi, yarım bıraktığınız hobi, kurs, diyet vesaire varsa ele almak için hiç olumsuz bir dönem değil ama ilk kez yapıyorsanız yapmayın. Yarımsa, hani daha önce denenip bırakılmış bir şeyse hayata geçirin derim. Ve bu evrede yaratıcılığınız ve neşeniz artabilir ve bunları paylaşın. Ne bileyim, sosyal medyadan mı, defterinizden mi, ama lütfen o enerjiyi dışarı verin. Çünkü size geri yansıyacağını düşünüyorum olumlu anlamda. Ve yükselen kovalara bakarsak eğer, kariyer konusu kovalar için çok enerjisi güçlü bu ay. Bu da ne demek? Retrodayken bile olsa eğer siz o iş yerini bırakmak istiyorsanız, kafanızda planınızı kurduysanız ya da kendi işinizi yapmak istiyorsanız, eminim ben kardeşim ne yapacağımdan diyorsanız, evet, harekete özellikle Kasım'ın son haftası geçebilirsiniz. Ha, ben retro istemem, retrosuz olsun diyorsanız Aralık'ın ilk haftası. Ama şunu bilin, hani bazen çünkü böyle sorular geliyor. İşte retroda bana teklif geldi. Retroda bana haber geldi. Gelsin, ne olacak ki? İyi açı alıyorsanız sorun yoktur zaten. O yüzden bu ay önünüze çıkan kariyer ve hayat yolunuzla ilgili gelişmeler vardır bir sebebi. Değerlendirin, yenilikte hayır vardır diyeceğim. Bir tek neye dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle ebeveynlerimiz, derecede akrabalarımızla ilgiyi, alakayı koparmamalıyız ve biraz da alttan almalıyız. Çünkü iş güç, hayatla çok odaklanacağız bu ay. O yüzden onları unutabilir ya da biraz tahammülsüz olabiliriz. Buna dikkat. Ve yükselen balığa bakacak olursak, yükselen balıklar bu ay eriyorlar. Bu ay eriyorlar gerçekten. Zaten hani mağaralı, mistikli bir enerjimiz vardı. Bir kere retrodan gerçekten çok olumlu açı alıyorsunuz. Hani onu kesinlikle söyleyeyim. Açılarınız çok iyi. Diğer taraftan bu zaten balık doğasına uygundur. Yükselen balık ya da balık etkili insanlarla iç dünyaya çok rahat dönebilirler. Ruhsal enerjileri çok rahat odaklanabilirler. Arınma çalışmaları olsun, kendi ruhsal çalışmalarınız olsun. Bence bunları aksatmayın. Çünkü en çok faydasını görecek burçlardan biri sizsiniz. Ama ters bir köşe yapacağım size de. Çoğu burcu mağaraya gönderdik dinlenmeleri için. Ben sizi dışarı çıkarmak istiyorum. O yüzden tüm 30 günü tefekkür ve içe kapanmayla değil, hani belli günleri yapalım. Kalanını da hayata karışmayı unutmayalım. Dengeli. Çünkü hissettikleriniz ve öğrendiklerinizi bu ay materyal dünyada tatbik ederseniz, yani işte güçte, insan ilişkilerinde inisiyatif alarak, harekete geçerek, bir şeyler yaparak, bir şey mesela belki de size uymadığı halde susayım demek yerine hayır kardeşim öyle değil derseniz, işte o tekamül enerjisi ve materyal dünyada bu sefer enerji çalışacaktır. Bir şeyler öğrenmek, yarım kalan bir eğitime devam etmek ya da işte alamadım dediğiniz o sertifikayı almak için başvurmak gibi konular için gerçekten pozitif tesirler de çok yüksek. Yani özetle bilgi ve ruhsallık sizde bayağı zaten vardır. Bu ay daha da var. Umarım faydalı olur. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına Ben sağlık. Bu teşekkür ederim. kadar anlattı. 45 dakikayı aşkın süredir konuşuyor. Siz de bu emeği en azından karşılıksız bırakmamak adına, bunun bir maddi karşılığı yok. Sadece beğen tuşuna basmanız yeterli. Yorum yapmanız, bu sohbeti izlemelisin dediklerinizde paylaşmanız yeterli. Dediğim gibi bunun bir maddi karşılığı yok. Bize motivasyon oluyor ve bilginin de zekatı olduğunu düşünenlerdeniz ikimiz de. Ne kadar insan faydalanırsa, ne kadar insan izlerse biz de o kadar işe yaramış hissediyoruz. Yaptığımız şey birilerinin hayatına dokunmuş gibi hissediyoruz. Oğlum da geldiğine göre artık bence bitirebiliriz. Tamamdır. Merveciğim, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Herkese bereketli, güzel, keyifli bir ay olsun. Hoşça kalın.